Selamlar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. İyi bir hafta diliyoruz. İlahi Nizam ve Kainat okumalarımızın 8.sindeyiz. Tamam. Bu arada YouTube'dan bazı sorular vardı. Programın hemen başında istersen onlara bir bakalım. Evet, orada geçen sorulardan bir tanesi, varlığın yaşadığı bir olaydaki seçimi, kararı varlığa mı ait oluyor? Yoksa ruhun isteği yönünde ondan gelen tesirlerle mi gerçekleşiyor? Yani varlık ruhun istek ve seçimleriyle mi ilerliyor demiş Ayça Erdem. Tamam. Şimdi öncelikle bu konularda ve ilahi konularda bir yere doğru giderken, yol alırken kendimizi bu insan bedeninden, insan olma alışkanlığından yavaş yavaş soyutlayarak düşünmemiz lazım. İlk söyleyebileceğim şey bu. Şimdi bizim vereceğimiz kararlar veya istekler, insani istekler. Bakın, insanda istek olur. Ancak ruhta istek olmaz. Ruhta ihtiyaç olur. Bu ihtiyaçların karşılığında ruh varlığa mektup yazar gibi ya da e-mail atar gibi ya da telefonla konuşur gibi bir tesir de göndermez aslında. Daha çok böyle bir ayna misali verilmiştir ya da bir radyolink gibi düşünün. Bu şekilde daha sonra değineceğimiz bir mekanizmayla varlığa ve dolayısıyla varlık hangi alemde uygulama yapıyorsa o alemdeki varlığın bedenine, kullandığı bedene, yani ki biz oyuz işte, o bedenle olan bir haşir neşir olma durumu olur ve bu ihtiyaç doğrultusunda ne olması gerekiyorsa o sırada o olur. Ama bu ruhun bir isteği değildir arkadaşlar, ihtiyacıdır. Ve bunun sonucunda da varlıksal yapımız ruhun madde kainatındaki karşılığı olarak ve madde kainatına madde kainatında enformasyonları gönderip alabilme yeteneğine sahip olan bir öz olarak bu ihtiyaçları karşılayacak organizasyonları yapar. Yapacak yeteneğe sahiptir zaten. O ihtiyaç varsa ruhta, varlıkta da o yetenek var demektir. Tabii tek başına yapmaz. Hami, yardımcı varlıklar tarafından yönlendirilir, yardım edilir. Organizasyonları ilk başlarda onlar tarafından yapılır ama sonradan bu organizasyonlar daha çok varlık tarafına geçer ve bu ihtiyaçlar karşılanır. Yani ruhun ihtiyacıdır zaten. Bütün bizim bu yaşadığımız gayeler benim yaşadıklarım benim ihtiyacım değil, benim ruhumun ihtiyacıdır aslında. Ve bunların bir sonuç bildirgesi öz olarak ruhta yer alır, ruhta yer bulur. Fakat bunun nasıl bir yer bulduğunu, yani yalan söylememenin doğru bir şey olduğu konusunun aynen bu cümle şeklinde veya bu anlayış şeklinde ruhta yer aldığını söyleyemeyiz. O bizim maddi varlığımız üzerinde ancak etki eder. Yalan söylemek kötüdür. Bu bizim kendi bedensel varlığımız üzerinde, bedenimiz üzerinde ve varlığımızın bedenle olan ilişkisi üzerinde etkisidir. Ama bunun sonuç bildirgesi, yani ruhsal anlayış tarafı o ruha aittir ve onda ihtiyaç neyse belki bütün hayatlarımız boyunca tek bir bilgidir ki bizim bütün hayatlarımız dediğimiz o 70 bin yıllık süren dünya dönemindeki 500-700 yaşam, 500-700 kere doğmuş olmamız ruh için zaman olarak hiçbir şeydir. Yani bir noktadır. Yani buradan şunu anlıyoruz ki bizim böyle gün be gün her anlık, her yaşadığımız üzülmelerimiz, sevinmelerimiz ruhumuzda böyle büyük büyük yerler kaplıyor, büyük büyük sonuçlar getiriyor.
böyle anlamayalım. Sonuç bildirgeleri daha değişiktir yani ruhtaki. Ama ruhtaki ihtiyaçtır. Tekamül ihtiyacıdır bizim bütün burada yaptığımız seçimler. Seçim işe geldiğimiz takdirde, geçen çalışmada da anlatmıştık. Bu çalışmada da seve seve anlatacağız. Çünkü çok önemli bir konu. Haklısınız bunu da sormakta. Bedensel olarak yapmış olduğumuz seçimlerle varlıksal olarak ihtiyaçlarımız ve varlık seviyesinde ki ihtiyaçlarımız çok farklı olabiliyor. Ama bu normalde uygulama esnasında aslında paralellik arz ediyor. Nasıl? Varlık her zaman için ruhla olan temasını hiçbir zaman kaybetmiyor. Zaten varlığı varlık halinde tutan ruhun kendi ihtiyacıdır. Kendi tesirleridir. Ruhun ihtiyacıdır. Şimdi varlıktaki transformasyonlar, formasyonlar, deformasyonlar, yani bu değişimler, tekrar oluşlar, bunları yapabilme kabiliyeti o seviyedeki kendi maddi seviyesinde yüksek bir seviyeden gerçekleşiyor. Bizim buradaki isteklerimiz ve seçimlerimiz ise bizim buradaki duygusal seviyemizden gerçekleşiyor. O yüzden zaten hep deriz ki ya ben bunu çok istiyorum ama olmadı. Aslında biz onu istemeyi bilmiyoruz. Yani biz hep aşağı seviyede duygularımızın hapsolmuş, duygularımızın bizi kenetlediği ve yavaşlattığı bir seviyede, titreşim seviyesinde biz bu isteklerde bulunuyoruz. İleride göreceğiz ki zaten niyet ve dua yönteminde zaten bu titreşimlerimizi yüksek tutarak yüksek seviyeden isteyebilmek önemli. Bu da işte varlıksal tarafımıza yaklaşarak, varlıksal özümüze yaklaşarak isteyebilmek ve onun şuur üstünden, yani bizim şuur üstümüz oluyor artık. Şuur üstümüzden bu tesirlerin yukarılara doğru çıkmasını sağlamak. Böyle bir şey olması durumunda da aslında bizim bu dünyadaki işte Mercedes almak gibi bir tutkumuz birden yok olmaya başlıyor aslında. Araba almayalım demiyorum, öyle bir şey demiyorum. Yanlış anlamaya çalışmasın kimse. Ama gereksiz tutkulardan, bizim ayağımıza pranga olmuş tutkulardan aslında otomatikman arınmış olduğumuzda bu varlıksal tarafımıza yaklaşmış ve o seviyeden isteklerde bulunmaya başlamış oluyoruz ki o da işte bizim ruhsal gelişimimizin en önemli istekleri olmuş oluyor. Bunu nasıl anlarız? Bunu da işte daha çok içe dönerek ve farkındalık anlarımızı arttırıp daha ruhsal olgunluk içerisinde hayatımızın gelişmesi yolundaki gidişatı fark ederek isteyebiliriz. Böyle diyelim. Burada paralel, ben de hani bu konuda ekleyeceğim bir şey yok. Sadece temel bir takım şeyleri hatırlatmamız gerektiğini tekrar gözlemliyorum. Çünkü gelen sorulardan bir tanesi de tüm canlı varlıklarda mevcut olan ruhların sayısı sınırlı mıdır yoksa sınırsız mı diye. Zannediyorum bizi arkadaşlarımız, hani yeni katılanlar ve ilk defa izleyenler ya da baştan sona kadar şu zamana kadar katılmamış arkadaşlarımız oluyor. Tabii haklı olarak burada anlattıklarımızı anlamaya çalışıyorlar. Bir kere hani ruh ve maddenin direkt olarak bir arada olamayacağını, ancak en direkt olarak tesirler vasıtasıyla iletişimde bulunabileceğini ya da o tesir aktarımlarında, bilgi aktarımlarında olacağını ilahi nizam ve kainat söylüyor. Ve ruhları kainat üstü, kainat dışı hakikatler olarak bizim kainatımızın çok üstünde, ötesinde bir yere koyuyor. Şimdi biz her şekilde madde kainatının içindeyiz. Ki baştan sona da, yani ilk başladığımız kısımlarda da bizim kainatımızın amorf maddesine o tesirin gelmesi,
asli prensipten gelen asli tesirlerle nasıl hareketin başladığını ve onun içinde de ruhun nasıl sonrasında o işte ilk hidrojen atomunun oluşturulması ve daha sonrasında hidrojen aleminin yaratılması, elementlerin oluşumuna kadar bütün o süreçleri baş kısımlarda okuduk ve anlattık. Ve orada da görüyoruz ki bir atoma işte ilk o başlangıçta hidrojen alemi, ilk hidrojen atomu oluştuktan sonraki bu sizin bildiğiniz hidrojen atomu değil diye de ifade ediyor. Yani bizim ilk hidrojen bu alemimizin ilk oluşan maddesi ve bu şekilde tesir ala ilerliyor ve onun sonrasında daha formasyonlar, deformasyonlar, transformasyonlar geçirerek daha kompleks yapılara ne yapıyor? Dönüşüyor. Ve böylece o ilk atom oluştuktan sonra da ne yapıyor? Bir ruh o atoma bağlanıyor. Ve buradaki bağlanmanın da her zaman için tesirsel olduğunu, endirekt olduğunu, direkt olmadığını ne yapmıştık? Belirtmiştik, görmüştük, bunları incelemiştik. O maddenin yapısında mutlaka dualiteye ihtiyaç olduğundan, ikili bir yapı olduğundan bahsetmiştik. Bu durumda da yani bir sayıdan bahsetmek, ona bir sayı atfetmek bizim şu anki şuur yapımız ve bakış açımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa hani ruhların sayısı evet 5 milyardır desek hani bu bizim işimize nasıl yarayacaktır? Orada da sonuçta hani görüyoruz ki bir varlıksal oluşum ki varlığı daha sonra ileride ne yapacak? Daha net bir şekilde açacağız, daha inceleyeceğiz. Orada da varlık bir tesirler ve enerjiler topluluğu olarak zaten detaylı bir şekilde daha göreceğiz. Bu durumda da bizim işte her türlü bir hücremizin dahi bir varlığı olduğunu, beyin hücrelerimiz milyarlarca beyin hücresi var ve bunun içerisinde de o milyonlarca beyin hücresinin her bir varlığı ve ona bağlı da bir ruh var. Bu durumda nerede biz aslında varlıksal bir tesirsel oluşum varsa orada ruhsal bir tesiri görüyoruz. Bu durumda sınırsız desek ya da sonsuz desek madde aleminin içerisinde işte ruhların bir sürü tesirsel yapılarını biliyoruz. Ama bunların sayısal olarak hani bahsetmek çok şu anda bizim ne işimize yarar ya da bizi nereden alır, nereye götürür? Bunu bilmek hani nedir? Yani bu bağlamda bence esas işin özüne bağlamakta fayda var diyorum. Bilmiyorum senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa artık okumaya başlayalım mı? Evet, 25. sayfada arkadaşlar son paragrafta kalmıştık. Şu halde bütün maddelerin canlılığını ve oluşlarını sağlayan dualite prensibi, maddeyi iki unsurlu kılmak suretiyle esas yapı olarak asli prensip tarafından onun bünyesine konulmuştur. Asli prensip ilahi bir prensiptir. İşte böylece dualite, kainat içinde bulunmayan ruh ile mahiyeti ondan tümüyle ayrı olan kainatımızdaki varlıkların yani maddelerin birbiriyle olan durumlarını madde bünyesi içinde ifade eder. İşte bir varlık, bir beden böylece anlar ki kendisi bir ruh olmayıp ruhun kainattaki yansısıdır ve bütün hal ve durumlarıyla bir ruhun ihtiyacına cevaplar veren ve o ihtiyacı yansıtan, ruhu temsil eden bir varlıktır. Dolayısıyla varlık deyince bu bakımdan kastedilen mana ruhtur. İşte dualite bu manayı mümkün kılmak için konulmuştur. Aslında söylediklerimizi de çok güzel toparlıyor değil mi? Yani anlattıklarımız pek çok şeyi
burada aslında bir özetledi. Evet. Yalnız burada çok dikkatimi çeken, işaretlemiş olduğum daha önceden bir cümle var. Asli prensip tarafından onun bünyesine konulmuştur diyor dualite için. Yani dualite prensibi için. Şimdi dualite prensibi ve aslında daha sonra değer farklanmasına da gireceğiz. Dualite prensibi ve değer farklanması kainatımızın asli unsurudur. Çalışma sistemidir aslında. Yani bu işi bu kadar büyütmeye gerek var mı? Evet, çok büyütmeye gerek var. Çok önemli olduğunu ve başka bir yöntemin olmadığını anlatmamıza gerek var. Yani şimdi beynimizdeki nöronların nasıl çalıştığına baktığımızda ya da sinir sistemimizdeki tesirlerin, yani biyolojik tesirlerin nasıl bir akış meydana getirdiğine baktığımızda ya da daha sonra yine bahsedeceği gibi vücudumuzdaki o dengeleri, denge diyoruz zaten, bakın denge nedir? Yani iki taraflıdır değil mi? İşte dualite budur, denge durumudur zaten. Dengenin olması için yani bizim kainatımızda, bakın bizim kainatımızın özelliği budur. İkili olma durumu. Yani şu ortaya çıkmasın, yani bunu anlamaya çalışmıyorum. Çok yani absürt noktalara götürmeyelim her söylediğimize. İşte ikili olma, üçlü olma durumu olan da kainatlar var mı? Ne bileyim ben. O önemli değil. Oraya konsantre olmayalım. Konsantre olmamız gereken yer dualite prensibi kainatımıza işleyişinin asli, esas olan kanunudur ve değer farklanmasıyla çalışır. Değer farklanması yapılarak çalışır. Bunları tam olarak hemen anlamamıza gerek yok. İleriki safhalarda çok rahat anlayacağız bu arada. Ve asli prensibi de çok iyi bir konuma getireceğiz ileriki safhalarda. Hiç acele etmeyelim. Asli prensibin kainatımıza, madde kainatımızın çalışması için koymuş olduğu kuraldır aslında. Tekil ilk kuraldır, yani ilk asli kuraldır. Ondan türer bütün kurallar aslında. Ve çok basit gibi gözükmekle beraber bütün kainatın oluşumunun ana prensibidir. Nereye kadar? Üniteye kadar. Ünitede dualite biter, teklik başlar. Buraya geleceğiz. Ama geri kalan bütün aşağıya doğru inişlerde amorf maddeye kadar, amorf maddedeki ilk harekete kadar, o ilk hareketi verirken işte bu dualite prensibi ile vermeye başlıyor zaten. O ilk hareket dualite prensibiyle ve değer farklanmasıyla veriliyor. Burada bunun asli prensip tarafından maddenin bünyesine koyulmuş olması, yani ana prensip olarak bunun çalışıyor olması maddede, bu önemli. Yani bu ne zaman bizim için anlaşılabilir olur? Hayatımızın her bir noktasında bir dualite anlayışı ve bunun, yani yin yang hep işte konuştuğumuz gibi bir dualite anlayışının olduğu ve bunun her bir değişimde, her bir atraksiyonda bu dualite prensibinin çalıştığını hatırlamamız gerekiyor. Bu işe yarıyor. Bu işe yarasın yani. Ondan sonra işte yavaş yavaş şeyleri çıkartmaya başlıyor. Sonuçları çıkartmaya başlıyoruz. İlla ki elektrik akımı gibi düşünmeyin dualite prensibini. En çok da olaylarda düşünün. Yani bu işin kuralı bu. Yani elektrik akımında da var, mıknatısta da var, işte polaritede de var. Ama bunlar işin daha basic tarafları. Daha yukarı taraflarda ki bizim gelişmiş insanların dünya hayatını anlamada en çok ihtiyacı olan olayları, akışını ve sebeplerini ve sonuçlarını anlamamızdaki yegane yardımcımız bu dualite prensibi. Bu dualite prensibinin çalışmasını sağlayan değer farklanması ve dengenin oluşması. Ve tekrar dengenin bozulması, değer farklanmasıyla sonra tekrar dengenin oluşması. Daha üst seviyede. Bunları daha fazla üstüne düşerek konuşacağız. Tabii burada yine söylediğimiz
hani ne diyor? Kainat içinde bulunmayan ruh. Yani işte ruhların kainat üstü, kainat dışı olması burada tekrar vurgulanıyor. Mahiyeti ondan tümüyle ayrı olan kainatımız. Yani zaten dualitenin başında ilk o dualitenin ruh ve maddede olduğunu ne yapmıştı, söylemişti. Ruhları evet, aktif, maddeyi de pasif. Yani tesir almadığı sürece atıl olan, harekete geçmeyen olarak zaten ne yapmıştı? Kitabın baş kısmında da ifade etmişti. Hareketin meydana gelebilmesi için zaten bu tür bir polarizasyona gereklilik var. Senin de söylediğin gibi burada hani bak, yani ruhun ihtiyacına cevap verme burada asıl olan. Tabii yansıması ruhu temsil eden bir varlık ama ruhun kendisi değil. Yani bir şeyin yansıması demek, onun ayna örneğini de zaten çok sık olarak veriyor ve ilerleyen bölümlerde gene tekrarlayacak. Yani buradaki yansıma illa da onun birebir kendisi olduğu anlamına, yansıyanın kendisi değil, bir temsilcisi, bir sureti. Ama gene de hani biz burada varlık deyince de bir bakımdan gene de ruhu kastediyoruz diye de söylüyor. Yani sonuçta varlık ruhun tekamülüne hizmet ediyor, onun ihtiyacını karşılıyor. Aynı bu anlamda da maddesel olarak da kendi inkişafına devam ediyor. Çünkü o ruh tesire cevap verebilmek, yanıt verebilmek için de daha kompleks haline, kompleks maddeler haline ne yapıyor, dönüşüyor. Şimdi biz bu insan formunda da o daha kompleks hale gelmeyi, o inkişafı idraklenmek olarak adlandırıyoruz. Bizim işte bu idraklenmede nerede? Dediğin gibi olayların içerisinde, olaylarda, duygularda işte gene polarizasyon var. Biz aslında hani bilim adamları bile şunu söylüyor, bir şeyi karar verirken şunu en basit şekilde beynimiz şu şekilde ilerliyormuş. Kendisini iyi ya da kötü hissetmesine göre. Yani aslında baktığımız zaman yani o en temel bizim yaşayışımızın içerisinde o polarizasyon var. Bir şeyi iyi hissedersek ona çekiliyoruz. Bir şeyden kötü hissediyorsak ondan ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Ama burada idrak ne kadar çok artarsa, farkındalık ne kadar çok artarsa, işte olaylardan topladığımız o bilgi ve daha sonrasında da bu olayların içerisinden varlık olarak biz yaşayarak bunu aslında hangi mekanizmalarla ruha aktarıyoruz? İşte bu hayat, muhasebeler, ölüm, ölüm sonrası, orada öz bilgiler, idraki temerküz noktaları ve oradan işte esas sentezlenerek o süzgeçten geçen öz bilgilerin nasıl ruha aktarıldığını kitabın ilerleyen kısımlarında daha detaylı anlatıyor olacağız deyip ben biraz daha ekleme yapacağım. Bu paragraflar biraz yavaş geçecek gibi ama hiç önemli değil. Burada önemli bir nokta da şu, benim dikkatimi çeken hadisane. İşte bir varlık, bir beden böylece anlar ki kendisi bir ruh olmayıp ruhun kainattaki yansısıdır ve bütün hal ve durumlarıyla bir ruhun ihtiyacına cevaplar veren ve o ihtiyacı yansıtan ruhu temsil eden bir varlıktır. Tamam, bu ikinci bölümünü, cümlenin ikinci bölümünü zaten sen anlattın, çok güzel. Onu anladık. Yalnız ilk bölümü, cümlenin ilk bölümü ilginç. İşte bir varlık, bir beden, yani bedenin varlığı böylece anlar ki. Burada çok ilginç bir şey değiniyor. Aslında genelde şöyle bir yani bu kitap ilk geldiğinde şöyle bir anlayış vardı. Varlık daha çok üstün bir durumdur. Biz işte ona yaklaşmaya çalışıyoruz. Evet, biz geliştikçe varlık gelişiyor ama mesela bir bitkinin varlığıyla bir hayvanın varlığı aynı seviyede değil ve
anlayış ve realitede değil ve farkındalıkta da değil. Bir yeni ilk defa dünya hayatına enkarne olmuş bir insanın varlığıyla şimdiki gibi 70 bin sene geçtikten sonra enkarne olup da bu satırları okuyan veya YouTube'da seyreden insanın varlığı da aynı seviyede değil. Ve der ki ondan sonra işte burada o yüzden işte bir varlık, bir beden böylece anlar ki kendisi bir ruh olmayıp ruhun kainattaki yansısıdır. Yani varlık bir şeyleri artık fark etmeye başlıyor. Şimdi düşünelim, bundan 60 bin yıl önce ya da 70 bin yıl önce taş devrindeki, taş devrinin en dip zamanlarındaki hatta biz insanlar orada yaşama gailesi içerisinde kalırken, yalnızca yaşamda kalabilme gailesi içerisinde kalırken, yani farkındalık konusunda birisi gelse bize farkındalığını arttır kardeşim, bu ne korku, korkuların sana daha zorluklar getirir, korkulara yer yok hayatta dese ne yapardık? İşte sen şu anda yalnızca gülüyorsun, öbürkü elindeki sopa varsa, sopayı keşfettiyse yani sopayı kafasına geçirirdi. Bu düşman yani beni yiyecek derdi yani. Çünkü hayatta kalmaktan başka bir derdi yok. Adam bir şeyler söylüyor. Tabii cümlelerden anlıyorsa, lisan anlıyorsa o sırada. Anlamadığı bir dönem var çünkü. Hadi o kadarını geçtik diye. Şunu söylemek istiyorum. O sırada o insanın anlayışı o kadar darken sanmayalım ki lütfen varlığı aslında çok gelişmiş de kendine yaklaşmasını bekliyor. Hayır. Varlık da aslında o insanın varlığı olabilecek kadar gelişmiş durumda. Ve insan varlık beraber aslında gelişiyor ve bu tesir alışverişleri ruhsal tarafımıza da yansımakta ve ruhsal tarafımız da az önce de söylediğimiz gibi bizim anlamlandıramayacağımız, bizim cümlelere dökemeyeceğimiz bir şekilde bu işi dünya madde kainatı ile ilgili bazı neticelere varıyor ve bazı ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. Öğrenmiş oluyor diyelim. Tecrübeler kazanmış oluyor. Yani acemi ruhluktan çıkmaya başlıyor. Bakın acemi ruh kelimesi de vardı. Şimdi acemi ruhluktan çıkıyor, acemi varlıklıktan da çıkıyoruz ve artık insan olma kademesi. Ama insan olma kademesinde bile ilk dönemle son dönem arasındaki o varlığın gelişmişliği arasında büyük fark var. Bir şey daha değinmek istiyorum. Az önce isteklerle ilgili konuşurken Radin'in yaptığı bir şey var, deney var Radin'in. Radin diye ben hep bahsettiğimden ismi tam şey yapamıyorum, soyadı Radin. Din Radin, tamam ismi. Yani bu bir bilim adamı. Bunlar bizim konferanslarımızın videolarında görebilirler. O deneyleri uzun uzadıya anlatıyor. Oralarda şu ortaya çıkıyor. Çok uzatmayacağım, hemen deneyin sonucunu anlatacağım. Çift yarık deneyindeki dalga formundan, daha doğrusu parçacık formuyla dalga formu arasındaki değişimin yerini etkilemeye çalışıyorlar. Meditasyon yaparak gönderilen elektronların ekran üzerindeki yerini değiştirmeye çalışıyorlar. Ve belli bir miktarda başarılı oluyorlar. Bu belli bir miktarda başarılı oluş mesafeden de bağımsız olduğunu sonradan yaptıkları başka deneylerle de ortaya koyuyorlar. Ama yalnızca o kadar bir etki yapabiliyorlar. Yani tamamını tek çizgi haline getiremiyorlar. Çift yarık deneyini bilmeyenler benim bu söylediğimi tam anlayamayabilirler. Üzerinde çalışırlarsa çok iyi anlayacaklar. Tek böyle 2 tane çizgi haline getiremiyorlar. Ya da çok düzgün bir hali de getiremiyorlar. Belli bir miktar sapma sağlayabiliyorlar. Bu belli miktardaki sapma bile aslında şans eseriliğin imkansız olacağı durum oluyor. İhtimal hesaplarına göre yani buna bir etki olmuş denebiliyor. Tamam. Fizik olarak bunda bir etki varı ispat etmiş oluyor. Fakat buradaki ilginç taraf insan şuuruyla yapılan konsantrasyonda en çok demeyeyim ama o kadar bir etki yapılabiliyor. Ama varlıksal seviyeye yaklaştıkça veya varlıksal tarafımızın öz ihtiyaçlarıyla yapmış olduğu konsantrasyonlar
ve oluşumlar çok daha etkili, çok daha yüksek seviyeden oluyor. O yüzden ihtiyaçlarımız sonucunda, dualarımızda ve niyetlerimizde işte kendimizi o seviyelerde tutabiliyor olmamız ve ona göre ihtiyaçlarımızı belirleyip ona göre de niyetimizi ortaya sunmamız gerekiyor. Burada bu insani, bedensel, daha doğrusu insani demeye, bedensel istekler, bedenin bize hapsettiği isteklerle işte o ulvi istekler arasındaki o büyük makas yavaş yavaş ortaya çıkmış oluyor. Yani aynı istekler oluşmuyor. Bunu yavaş yavaş deneyimledikçe yapabileceğiz, anlayabileceğiz. Ama bunu deneyimlememiz lazım. Evet, bunları eklemek istiyordum. Not almışım çünkü. Devam ediyorum. Lütfen. Hayat baştan başa dualite prensibiyle ona bağlı olan değer farklanması mekanizmasının gözleminden ibarettir. Bu hususta bir insanın idraki ne kadar çok artar ve genişlerse, bu prensiplere tabi maddeler ve olaylar içindeki ayrıntı inceliklerine o kadar daha iyi ve derin olarak nüfuz eder. İlk bakışta kaba hallerde de dualiteyi gözlemlemek mümkündür. Çünkü görünen her madde şeklinde de bir dualite vardır. Bu kaba maddelerin bütün ve cüzlerindeki dualitenin görünüşü belirgindir. Mesela insan organizmasının faaliyetleri sempatik ve parasempatik iki sinir sisteminin karşılıklı denge durumlarıyla yürütülmektedir. Bu iki sinir sistemi birbirine zıt yönde bedenin her organında karşı karşıya dikilmiştir. Öyle ki mesela kalpte sempatik sistem artı, parasempatik sistem eksi roller alırken, sempatik sistemin eksi rol aldığı midede parasempatik sistem artı rol almaktadır. Yani birbirine zıt bu iki sinir sisteminin dengeleşme halleri, organizmanın bir bütün oluşturan faaliyetlerinin sürmesinde esaslı işler görürler. Bunlardan biri bir organı harekete geçirip vazifesini hızlandırırken, onun karşısına zıt karakterlerde dikilen diğeri aynı organı durdurmaya, yavaşlatmaya çalışır. Böylece birinci sistemin etkilerini frenlemek suretiyle onun zararlı hızlarını sınırlamış ve böylece de organizmayı korumuş olur. İşte bu iki sinir sisteminin dengesinin şu veya bu tarafa kayması, hayatın icap ve zaruretlerine göre o bedene hakim olan varlık tarafından düzenlenir ve kontrol edilir. Dualitenin varlıklarda en güçlü tezahürünü cinsiyet hallerinde görürüz. Bir araya gelmiş olan erkek ile dişi bir birim dualite oluşturur. Bunlar birbirinin hem zıttı hem de destekleyicisidir. Bu tarzda onların karşılıklı durumları ve ilişkileri bir aile ünitesinin her yönden yürüyüşünü ve esenliğini sağlar. Bu iki zıt arasındaki dengenin tam olarak bozulması ise ailenin dağılması demektir. Hislerde de dualite vardır. Sempati, antipati, sevgi, nefret, dostluk, düşmanlık, bencillik, diğerkamlık gibi. Yine kavramlarda da dualite vardır. İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik gibi. Kısacası her kaba halde dualiteyi görmek ve bulmak mümkündür. Fakat dualiteyi daha karmaşık hallerde görmeye çalışılmalıdır. Eğer dualite prensibi değer farklanması mekanizmasıyla desteklenmez, tek başına kalırsa hiçbir işe yaramaz ve kıymetini kaybeder. Dualite prensibi ve değer farklanması mekanizması
belirli bir fonksiyonun yerine getirilmesi için birbirine intibak etmiş, biri diğerinin mevcudiyetiyle faaliyete girebilen iki mekanizmadır. Daha doğrusu değer farklanması, dualite prensibinin ek mekanizmasıdır. Son cümleyi söyleyecek olursak, birisi prensip, dikkat ederseniz, yani Bedri Bey ya da işte kitap derlenirken buna çok dikkat edilmiş. Dualite prensibinin ek mekanizması. Birisi prensip, birisi mekanizma. Yani esasi olan dualite prensibi. Zaten maddeye yerleştirilmiş olan, asli prensip tarafından maddeye yerleştirilmiş olan dualite prensibi, ama onun çalışmasını sağlayacak olan değer farklanması mekanizması oluyor. Yani son cümlede burası hemen açılıyor zaten. Şimdi yani burası aslında baş taraflarda dengenin oluşması ve birbirini dengeleyici zıt tesirlerin, zıt etkenlerin rol alması hem bizim vücudumuzda var, hem olaylarda var, işte duygularımızda var. Buralar değiniyor. Şimdi mesela kitapta da çok yer alan bir hastalık cinsi var, kanser. Kanser de aslında işte bu dualite prensibinin değer farklanmasının, dengenin bozulması ve hep bir tarafa doğru çalışmasından kaynaklanan, varlıktan dolayı hep bir tarafa doğru çalışmasına sonucunda sistemin bozulması ve sistemin dengesini kaybetmesi olan bir hastalık. Gerçi bütün hastalıklar öyle de bu hani bir büyüme meydana getirdiği için, fiziki bir büyüme meydana getirdiği için de bu hastalıkta genelde, yani gözümüzün önüne gelebilen bir hastalık, anlayabildiğimiz bir hastalık. Çünkü neden? Yani bunu artık herkes biliyor. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani bu bir mikrop değil, başka bir şey değil, ama vücutta olan bir dengenin aslında bozulmasının sonucu oluşan bir hastalık. Yani işte çok bir taraf büyümeye çalışıyor, öbür taraf onu kısıtlamaya çalışıyor. Çok basit olarak anlatmak gerekirse. Bu büyümeye çalışan kendini kaybedip çok ilerlerse veya onu kısıtlamaya çalışan, onu belli sayıda tutmaya çalışan taraf güçsüz kalırsa işte bu büyüme çok fazla oluyor. Aslında bunun zıttı başka bir hastalık daha var. Bu büyüme az oluyor. Bu sefer bütün her şeyi hastalık gibi görüp her şeye saldıran o aynı mekanizmada öbür taraf güçlenirse yine hastalık olmaya başlıyor. İşte bunun dengede olabildiği durumlarda sağlıklı bir vücut oluşuyor. Yani bizim amacımız her şeyde olduğu gibi vücudumuzda da bu dengeyi tutabilmek. Başka bir örnek daha vermek isterim. Mesela nöronlarımızın biyolojik tesirimizi, yani beyinden tüm vücudumuza dağıttığı haberleşme sistemini diyelim oluşturan 4 tane iyon var. 4 tane iyon var. Bunlar tuz, Na, işte kalsiyum, klor, potasyum. Bu 4 tane iyonun hücrenin zarından geçiş yapıp yapmaması ile ilgili bir şeyi var, bir yöntem var. Ve bu hücre zarından her geçişte bir diğerine geçtiği için elektrik akımı oluşuyor. Bu kadar basit anlatabiliriz. Şimdi hiçbir tesir yokken, hatta uyurken diyelim, işte bu hücrelerin çoğu işte eksi 70 milivolt civarında hücre içerisinde durağan voltaja sahip. Yani hiçbir şey yok. O eksi 70 volt dışarıya göre eksi bir durumda duruyor. Ama ne zaman ki bir tesir geldi ve belli bir bariyerin üstüne geçti, bu iyonlar hareket ederek birbirlerinin düzenini bozuyor ve akış meydana geliyor. Yani tekrar bakın buradaki sistemin aynısı çalışmaya başlıyor. Değer farklanması oluşuyor ve akış meydana geliyor. Ne zamana kadar? Tesir bitene kadar. Tesir bittiğinde de tekrar denge oluşuyor ve durağan hale geçiyor.
hücrenin o sıradaki ismi de biyolojide hakikaten duran hücre oluyor. Nöronun duran hali diye geçiyor. Yani buralarda bu denge halini, dengenin bozulması ve tekrar dengeye gelme durumunu çok iyi yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Örnek olarak bunlar benim şimdi aklıma gelenler, not aldım. Onlar geldi. Aslında Burada burada verilen buyur. örnekler net. Çünkü Doktor Bedri Rüstelman sonuçta bir hekim olduğu için Evet. yani belli ki yapılan çalışmada da yani o oturumun içerisinde alınan bilgilerle de hani onun hekimliğiyle bu örneklerin ortaya çıkması da çok doğal gibi görünüyor. Aynı zamanda da yani şu ifade benim hep çok hoşuma gidiyor. Birim dualite. Yani bir kadın ve erkek bir aileyi oluşturuyor. Aile bir birim dualiteden meydana geliyor. Yani işte mıknatısın da, mıknatıs baktığın zaman çubuk bir bütün ama artı ve eksi kutubuyla bir birim dualiteyi oluşturuyor. Yani Evet. her şeyin içerisinde bizim bütün olarak gördüğümüz her şeyin maddesel yapı içerisindeki her şeyin içerisinde ancak zıttıyla mevcut olabilir. Bu da gene o hareketin sağlanması. Neydi? Şimdi o zaman değer farklanması ifadesi o bir mekanizma olarak ortaya konması, onun işte dualitenin ek mekanizması olması çok önemli. Bu durumda biz hangi tarafa doğru, hangi değere doğru miktarsal ya da frekans ya da titreşim ya da her neyse bir değer olarak oraya doğru yöneldiğimizde demek ki değeri oraya doğru kaydırıyoruz. Yani bu ister bir duygu da olabilir. Ne dedi? Bencillik ya da diğerkamlık. Yani bencillik yönünde ağırlık gidiyorsa denge o tarafa doğru bozulmuş oluyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Onun sonuçlarıyla karşılaşmaya başlıyoruz. Değer olarak bizi o tarafa doğru götürüyor. Ama diğer taraftan diğerkamlığa doğru artı değerler yapıp oraya doğru işte vicdani bir takım eğilimler, davranışlar, hayat içerisinde o tür görünümler gösteriyorsak değersel olarak elde etmiş olduğumuz bilgi, görgü, deneyimler bu sefer o tarafa doğru ne yapmış, kaymış oluyor. Bu sefer ona göre ne yapıyoruz? Olaylara, tesirleri vesaire çekiyoruz. Yani değer farklanması bu bağlamda nereye doğru meyillim gösterdiğimiz, nereye doğru birikimlerimizi, eğilimlerimizi, yaşanmışlıkları, hareketleri, vicdanı nereye doğru artırdığımızla da çok alakalı. Ki daha sonrasında da göreceğiz. Yani varlık evet nefsaniyetle de ilerliyor, gelişiyor. Ama sonuçta sebep sonuç diye de bir mekanizma var. Yani bu sonuçta bizim bu dualistik sistemde de ne ekersen onu biçiyorsun. Yani işte farkındalık, bir şeyi fark etmek, değeri şuurlu olarak, maksatlı olarak artırma yönünde ne yapıyor? Bizim için önemli olmuş oluyor. Hani ben hep şunu da düşünüyorum. Bu öğrendiğim ya da okuduğum bilgi benim şu anki günlük hayatımda ya da şu anıma ne işe yarayacak, nasıl götürecek? Aslında bunu hem hayatımız içerisine hem hani madde, ruh, işleyiş olarak görüyoruz. Hem de aynı zamanda şu anki hayatımızda o değer farklanmasını yaratabilmek için burada da tekamülü sağlamak ve ilerleyebilmek için demek ki nereye ağırlık vermemiz gerektiğini aynı zamanda işaret ediyor diye düşünüyorum. Evet. Eğer bittiyse ben biraz ekleme yapmak isterim. Tamam, benim bitti Bilgehan'cığım. Tamam. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir defa daha önceki geçen haftaki çalışmada da aslında değindiğim gibi bu şimdi hem bu satırları okuyoruz hem de normal hayatımızda bize yol gösterecek hale de sokmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani burada yoksa yabancı kelimeleri Türkçe'ye çevirdik mi alın size anlaşılmış hali demiyoruz yani. O yüzden şimdi normal hayatımızla ilgili
şöyle bir şey anlamaya çalışalım. İyilik, kötülük mesela. Veya bencillik, diğerkamlık. Bu çok bizim gibi insanların çok büyük aslında derdidir. Şimdi sempatizasyon kanunu, sempatizasyon çok önemli. Çekim kanunu değil aslında sempatizasyon. Çekim kanunu bir kitapla beraber bizim literatürümüze girmiş durumda. Fakat sempatizasyon daha başka bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Biz belli bir realiteye sahibiz ve bazı eksikliklerimiz var. Gelişmek istediğimiz, ruhumuzun gelişmekte bazı ihtiyaçları var. Varlık dolayısıyla varlığımızın bazı ihtiyaçları var ve dolayısıyla da bedenimizin o ihtiyaçlar üzerinde çalışma şeyi var. Gayreti ve isteği var. Şimdi böyle olunca biz sempatiyi ve antipatiyi örnek aldığımızda karşımıza çıkan olaylar, bencillik ve diğerkamlığı örnek aldık. Bencillik ve diğerkamlığı örnek aldığımızda karşımıza çıkan olaylar, eğer biz diğerkamlık konusunda eksik isek, kendimizi çok diğerkam, yani verici, diğerkam demek verici. Verici sanıyor olabiliriz. Bu eksik olmadığımız anlamına gelmez bu arada. Kendimizi çok verici sanıyor olabiliriz ama hiç verici değilizdir mesela. Eğer eksik olduğumuz konu diğerkamlık konusuysa, vericilik konusuysa, bu bakın aynı zamanda da her durumda verici olmak da büyük problemdir. Ve bu büyük bir yanlıştır. Böyle bir problemimiz varsa başımıza gelen bütün olaylar bizim vericilikle ilgili olan derdimize parmak basan, o çiviye çekiç olan olaylar olmaya başlar. Yok, eğer bencil isek ve bunu yine de kabul etmiyor olabiliriz, hiç önemli değil. Ama düşünce tarzı olarak, sempatizasyon olarak bencilliğe yönelmişsek eğer, yine bizim başımıza gelen olayların hepsi bizim bencillikle ilgili olan olaylardır. Ve burada sempatizasyon kanunundan dolayı yine dualite prensibinin çalışmasını görüyoruz. Aslında bu ikisi beraber gelir. Bu olaylar, yani bencillik ve diğerkamlıkla beraber gelir olay, ama bizim düşünce tarzımız, isteklerimiz ve kaygılarımızdan dolayı ne tarafa yönelimimiz varsa o tarafla ilgili olaylar bizim başımıza gelir. İşte bu da şunu anlatır ki gelen tesir, yani o gelen olay aslında bizim aynamızdır. Bizim neremiz eksikse o karşımıza çıkıyor. İşte bundan da anlamamız gereken bir şey varmış. Klasik hani söyleyip de anlamadan geçtiğimiz o kendimizi kurtardığımız söylem var ya. Neyse, bu olaydan da anlamamız gereken bir şey varmış. Ama kaçıncı sefer oldu? Bir de onu düşünelim. Demek ki öyle bakmıyoruz. Yalnızca konuşuyoruz. Bu eğer 2 kere aynı şey başımıza geldiyse, 3 kere geldiyse, 4 kere geldiyse laboratuvara alıp bunu parçalayıp bölüp bir anlamamız lazım. Yani işte burada bu sempatizasyon, dualite prensibi, dengenin bozulması, değerin farklanması, bunların hepsini beraber anlamaya çalışmamız lazım olaylardan. Aklıma açıkçası bu geliyor. Bunu söylemek gerekli diye tekrar nedense ihtiyaç duydum. Geçen hafta söylemiş olmama rağmen. Yani olayları biz cezbediyoruz aslında. Ya temin yankı yaptı, ondan çıkarttım açıkçası. Sesim yankı yapmıştı. Yani olayları cezbediyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte yani cezbediyoruz. O da olaylarda bir olay benim tekrar ve tekrar başıma geliyorsa, hatta büyüyerek geliyorsa, orada fark etmem gereken ya da işte bir ihtiyacı, gerçek varlığımın ihtiyacı öncesinde o farkındalığımla karşılamamış oluyorum. Ve onu karşılayabilmek için zaten vazifeli varlıklar tarafından o önüme tekrar getiriliyor, bir tesir olarak aktarılıyor. Ne kadar çok onun bilgisini alamazsak bu sefer
büyüyerek geliyor. Yani bu hayatın içerisinde de öyle, ilişkilerimizde de öyle, sağlık problemlerimiz içerisinde de öyle. Sonuçta aslında olayları ne yapıyoruz? İhtiyaçlarına göre kendimiz cezbediyoruz onları. Aynen öyle. Yani çekilirken hani olayı aslında önümüze o ihtiyacı karşılamak üzere çağırmış oluyoruz. Ama işte burada benim söylemek istediğim biraz daha o olay bir bütün olarak geliyor. Orada bizim seçme hakkımız var. Biz uyanabilirsek o tip olayda mesela hangi problemi yaşıyorsak, tekrar yaşıyorsak özellikle, eğer doğru seçimi yaptığımızda o sarmaldan nasıl çıkıyoruz? İşte o cezbettiğimiz, o sempati olarak iki dualite, iki polaritede gelmiş olan o olayın doğru tarafıyla haşır neşir olmaya başlıyoruz. O zaman da zaten tekrar etmemiş oluyor. Ama doğru seçimler, yani karşımıza her zaman için seçimler çıkar ve biz onlardan bir tanesini seçeriz işte. O yol ayrımlarında doğru seçimi yapmamız çok önemli. O sinir anlarında, yüksek sinir anlarında, o çok üzüntülü olduğumuz anlarda veya işte çok kıskanç olduğumuz o anlarda, kaygılar durumunda neyi yanlış yapıyorsak orada yakalamamız lazım. Orada yakalayabiliriz yani. Çünkü ikisi beraber geliyor. O hakkımız var. Doğruyu yakalama hakkımız ve bu olayların başımıza gelmesini anlama hakkımız var. Bize verilmiş bu hak yani. İki seçenek veriliyor her zaman. Bakın Adem'e bile bütün din kitaplarında yazar. Adem'e bile o ağacın meyvasını koparma seçimi kendisine verilmiştir. İster kopar ister koparma. Ben senin koparmamanı istiyorum diyor. Yani o meyveyi daha koparmak nereden çıktı? Yeme. Yani o seçimi yapma. Ben sana o seçim yanlış diyor ve sana bırakıyorum diyor. İşte bize de bırak. Bütün olaylar ve bütün seçimlerde aslında Adem'in o ağacı seçtiği durumdayız. Ya da Havva'nın, fark etmiyor. Yani biz durmadan o ağacın meyvesiyle haşır neşir aslında. Doğru ile en sonunda öğreniyoruz. Bazen aşağısına geçer. Bazen de doğruyu bulduğumuz için hayatımıza daha yüksek seviyeden artık çünkü daha yüksek tesirleri cezbetmeye başlamış oluyoruz. Sempati oluşmuş oluyor. Daha yüksek seviyeden yaşamaya başlıyoruz. Ama bir seçim her zaman için seçim hakkı bize ait. İşte burada yine soruluyordur mutlaka. YouTube'a şimdi yazmayan sonra yazar. Peki bunu kim seçiyor? Varlık mı, beden mi, ruh mu? Arkadaşlar, biz ne kadar varlığımıza yaklaştıysak, tekamülümüzü ne kadar arttırdıysak, ruhsal tekamülümüzü ve kendimizi geliştirmekte ne kadar gayret sarf edip kendimizi geliştirdiysek o kadar beden ve varlık beraber seçim yapmaya başlıyor. Öbür türlü o bu programın ilk başında verdiğim örnek gibi yalnızca beden kendi kaygısıyla yapıyor. Yani yaşamda kalma kaygısıyla. Yani bu seçimleri yani yalnızca beden demeyeyim, yine varlıkla yapıyor fakat kaygılar çok daha farklılaşıyor. Biz ne kadar kendimizi, ki bu meditatif hallerde, meditasyonlarda daha fazla kendi içimize dönmek demek aslında varlığımıza dönmek demek işte. O durumlarda işte bu seçimleri yapmak daha da kolaylaşır. O yüzden hayatımızla ilgili önemli kararlar vereceğimizde yani Luna Park'a gidip de pamuklu şeker yerken karar vermeyelim. Bir sessiz bir odada ya da bir doğada tek başımıza kaldığımızda ve gözlerimizi kapatıp içimize dönüp kendi iç sesimizi dinlemeye alıştıysak eğer buna, iç sesimizi dinlemeye başladığımızda bu hayatımızdaki önemli kararları verelim. Ve hatta yalnızca o sırada karar vermek değil, karar veremeyebiliriz. Ama gelecek olayların bize bu kararı vermek konusunda bize yol göstermesini isteyelim, olsun bitsin. Çok rahat. Ondan sonrası hemen olur. Ondan sonraki 1-2 günde başınıza gelen olaylara baktınız mı zaten o sorduğunuz sorunun, yani seçiminizle ilgili o sorunun cevabını çok rahat alırsınız. Yani bu çok normal bir yöntemdir. Bu bana ait ya da birisine ait bir yöntem değildir. Bunu kullanın. Yani bu olayları nasıl anlayabiliriz? Doğru seçimi nasıl yapabiliriz? Kendinizin
yöneticisi olarak bu şekilde seçim yapabilirsiniz. Biraz kaptırdım ama iyidir. Gayet güzel. Peki, o zaman devam edelim. Değer farklanması hakkındaki açıklamalarımızı tamamlayalım. İlk önce değerin ne olduğunu açıklamalıyız. Madde hallerinin ancak bir takım hareketlerle mevcudiyet gösterdiğini görmüştük. Şu halde maddenin herhangi bir kademedeki durumu, o an içinde maddede mevcut olan hareket kompleksleri toplamının tezahürü demektir. Ve bu da o maddeyi o ana özgü olmak üzere var eden, kimliklendiren bir kavramdır. İşte bir maddenin herhangi bir anda içinde bulunduğu ortamda mevcudiyet göstermesi sonucuna neden olan bünyesindeki hareket kompleksleri o varlık için birer değer veya miktarlar toplamıdır. Şu halde bir maddenin bünyesindeki hareket içeriğinin şu veya bu şekilde azalması veya çoğalması, o maddenin değerinin değişmesi, yani bu değerin artması veya eksilmesi demektir. Bu da o madde ünitesinin zıtlarından birine veya diğerine dışarıdan gelecek tesirlerle olmaktadır. Çünkü tesir de bir harekettir. İşte değer farklanması veya miktari değişmeler terimiyle ifade ettiğimiz mana budur. Özetle bir dualitenin birbirine zıt iki cins hareket kompleksinden, yani iki zıt değerinden birine diğerinden daha çok tesir gelmesi o ünitenin veya birimin değer farklanmasına neden olur. Şu halde gelen tesirler birer değer demektir. Böylece zıtlardan birinin diğerine nazaran fazla değer alması, o zıtlar arasında mevcut olan dengenin bozulması sonucunu doğurur. Oysa dualite prensibi esasına göre bu zıtlar sürekli bir denge halinde bulunmadırlar. İşte bozulan bu dengenin tekrar kurulması için zıtların fazla değerli olan tarafından diğer tarafa doğru bir akış cereyan eder ki bu akış halinin de maddedeki ifadesi harekettir. Çeşitli yönlerde vuku'a gelecek bu hareketlerle madde hal ve şekilleri üzerinde bir sürü değişme ve yenilik meydana gelir. Yani ben çok net olduğunu düşünüyorum ama hakikaten hani o anlattığımız hem hani olayların içerisinde anlattık, o hareketler içerisinde anlattık, zıt unsurlar içerisinde bahsettik. Yani burada da gerçekten bu değer farklanmasını bu bağlamda miktari olarak ne demek istediğini gösteriyor. Bunu istersen duygulara, ister hayat içerisindeki seçimlere uygula, ister aynı zamanda maddenin içerisindeki kompleks yapılara uygulayalım. Yani çok temel bir bilgi burada veriliyor aslında. Evet. Burada evet her yeri anlaşılıyor aslında ama benim dikkatimi çeken bir yer var. Çünkü tesir de bir harekettir. Şimdi biz bu kitapta ilk geldiğinde tesir kelimesi bizim için çok ulvi ve madde kainatından olmayan bir şey olmak zorunda gibi bir anlayışımız vardı. Böyle bir anlayışımız olmasında da haklıydık açıkçası. Ancak bu kitabın daha ilk baştan başlayarak bütün evrelerinde yalnızca madde kainatı üzerine yoğunlaşmış olması, ki bizim işimiz madde kainatı zaten, ruh olarak, ruh ve ruh varlığı ve ruh varlığının bedeni olarak bizim işimiz madde kainatı. O yüzden de kitap diyor ki, kardeşim sizin işiniz madde kainatı, maddeyi öğrenin. Madde, ruh ve işte asli prensip, bu ilişkileri öğrenin.
Şimdi oradan sonra bütün bu oluşumları, işte transformasyonları, formasyonları üzerindeki çalışmaları anlamaya başladıktan sonra bir baktık ki yani tesir dediğimiz şey yani böyle ulvi, görünmez, bilinmez, yalnızca belli bir kademenin bildiği ve işte ünitenin bildiği bir sistem değil aslında. Tesir, maddenin varyasyonu ve birbirine etkileşimi aslında. Yalnız ama bu yapılması hedeflenen olaya, amaca göre tabii ki birçok tip tesir var. Ve bu tesirlerin, ileride değineceğiz onlara, dört ana tip tesir var. Ama bunlar bile bir prensibin dışına kesinlikle çıkmıyor. Böyle bir şeye gerek yok çünkü. Prensibimiz şu, kuralımız bu. Neydi? Madde kainatındaki her şey maddedir. Madde kainatında başka hiçbir şey bulamayız. Her şey maddenin varyasyonlarıdır. Zaten buradan ortaya çıkar ki tesir maddenin etkileşimidir aslında. Birbiriyle olan etkileşimidir. Ama bu hangi değerlerdedir? Hangi hareketlerdedir? Onun hepsini bilmiyoruz. Ama madde kainatındaki her şey maddedir. Şimdi çünkü tesir de bir harekettir dediği an, hareketi gördüğümüz an zaten burada şunu anlıyoruz. Maddenin en azından amorf durumdan çıkmış bir durumunu anlıyoruz. Ama tabii çok yüksek tesirlerde bu çok daha değişik görünümler alıyor. Bizim bilemediğimiz görünümler alıyor. Ama yine de maddenin bir varyasyonu ya da çok alt tesirlerde işte az önce de bahsettiğimiz gibi vücuttaki dengenin sağlanmasında kimyasal görünümler arz edebiliyor. Bu tip birçok değişik görünümler arz edebilir ama bunlar bir şekilde harekettir. Maddenin bir tip hareketidir. Zaten en son sayfanın en sonunda da işte bozulan bu dengenin tekrar kurulması için zıtların fazla değerli olan tarafından diğer tarafına doğru bir akış cereyan eder ki bu akış halinin de maddedeki ifadesi harekettir. Yani buradaki hareketi buraya bağlıyor aslında. Çünkü tesir de bir harekettir. İşte tesir oluyor. Yani bu geçiş, bu akış şekli az önce nöronlarla ilgili anlattığım şey de mesela bir tesirdir. Yani bizim sinir sistemimizdeki tesirin nasıl aktığını az önce bahsettik değil mi? O da bir tesirdir. Tabii ki elektrokimyasal bir tesirdir ama tesirdir. Ama bir hidrojen atomunun helyum atomuna dönüşmesini sağlayan tesir de farklı bir tesirdir. Asli bir tesirdir. Esasi bir tesirdir. Onu daha sonra değineceğiz. O çok daha farklıdır. Onun yöntemi çok daha farklıdır. Çok değişik o yüzden tesirler vardır. Fakat yine de dikkatinizi çekerim. Onun da oluşumunda maddesel ortamlar ve maddesel veriler kullanılır. O yüzden bu harekettir. Tesirin hareket olmuş olması çok önemli bir aslında şey burada bence. Değinilen konu. İleriki bölümlerde zaten hani kainat üstünden gelen temel o asli tesiri ve ruhlardan gelen tesirleri ve o tesirlerin kainatın içine girdikten sonra oluşan diğer o tali tesirleri, bizim o kainatımızın içinde meydana gelen tesirleşmeleri daha detaylı anlatacağını da burada belirtelim. O bölüme ne yapacağız? İlerleyen bölümlerde detaylı bu tesirleri daha da detaylandıracağız. Ama tabii burada yakaladığımız ifadeler, yani işte tesirin bir hareket olması, aynı zamanda bir akış halinde olması, bu akışın da her zaman için zıtlıklarla ancak meydana gelmesi, bu zıtlıklar içerisinde de o ne tarafa doğru kayıyorsa, artış nereye doğru gidiyorsa
Bu anlamda dengenin bozularak tekrar dengenin meydana gelebilmesi için yüksek olandan aşağı olana doğru bir akışın olduğunu ne yapıyor? Zaten yani bütün mekanizmayı anlatıyor aslında. Aynen. Devam ediyorum. Tamam. Ruh ve kainat dualitesinde şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki ruhların tekamül ihtiyaçlarına göre cereyan eden her davranışlarına kainat cüzlerinin tam bir intibakla cevap vermesi, ancak ruhların bu davranışlarını madde cevheri üzerine yansıtan ve her madde cüzünün ve bütününün göstereceği reaksiyonları da ruhlara yansıtmak suretiyle iade eden asli prensibin icatlarıyla gerçekleşir. Yani ruhların ihtiyaçları yüksek prensiplerin icatlarına göre kainatta tesirler halinde yansıtılır. Kainata yansıyan bu ihtiyaçların cevaplarını o anda vermek, yani bu tesirlerin taşıdığı icatlar gereğince derhal harekete geçmek, madde cevherinin karakter zorunluluğu olduğu için bu zorunlulukla maddenin verdiği cevaplar yine aynı kanallardan, aynı icatlarla ruhlara yansıtılır. İşte bu bilgiler icap kavramının ne demek olduğunu, ne kadar muazzam ve derin manalar taşıdığını bir kez daha belirtmiş oluyor. Kainatımızda, kainatlarda ve kainatlar üstü olan ruhlar arasında icap her şeyi içine alır. İcap asli prensipte tespit ve tayin olunmuş durumların ifadesidir. Yani çok güçlü. İcap asli prensipte tespit ve tayin olunmuş durumların ifadesidir. Yani bizim kainat üstünde, çok daha hani o kainatımızın ötesinde, ruhların da üstünde tüm bu icapları, sistemleri tayin eden, tespit eden bir sistem var, yapı var. Evet. Yani esas olan, ilk asli olan prensipler var. Asli olan prensipler dahilinde oluyor. Şimdi icap ne demek? Aslında daha basitleştirmek istersek, her zaman bunu basitleştirerek söylemeyelim ama şimdi bir hani aklımızda yer etmesi için aslında olması gereken, yani bir şey olması gereken neyse bunu ne bilir? Bunu yalnızca olması gereken şey tektir yani artık. İcap eden şey ruhların gelişimiyle ilgili, tekamülüyle ilgili icap eden şey madde kainatına girdiğinde bir tesir görüntüsü almaya başlıyor. Neden? Az önce de söyledik. Tesir bir hareket. Yani bir hareket, maddesel bir hareket, etkileşim almaya başlıyor ki biz buna tesir diyoruz. Bu ünitenin bilgisi ve gözetimi altında, oluşturması altında meydana geliyor ve süzülerek, varyasyonlara dönüşerek, transformasyonlara dönüşerek aşağıya kadar iniyor. Her nereye inmesi gerekiyorsa ve asli prensip seviyesinde icap eden ne ise o tesirler o durumu meydana getiriyor. Şimdi bu şu demek değildir. Seçmeyi asli prensip yapıyor demek değildir. Aslında ortamın hazırlanması için icap edenlerdir daha çok bunlar. Belli bir gelişmişlik seviyesine sahip olmuş olan insan varlıkları için ve daha yüksek varlıklar için. Onun altındakiler için de zaten onlar tamamen otomatik oldukları için o zaten asli prensibin icapları seçmeye gerek bırakmadan zaten ona göre sistem devam etmekte.
Ama seçme özgürlüğüne sahip olmuş olan insan için bu seçim meydana getirecek olaylar şeklinde tesirler oluşmaya başlıyor. Ve ne gerekiyorsa o oluyor. Yani icap eden, icaplar dediğimiz şey o aslında. Benim aklıma şu anda bunlar geliyor. Zaten bu paragrafın anlattığı da çok sarih, yani açık. O yüzden çok fazla bir açıklama burada şu anda aklıma gelmiyor açıkçası. Yani ilahi prensipte sonuçta ruhların ihtiyaçlarının karşılanması için ne gerekiyorsa aslında o kainat içerisinde o kapsayıcı bir şekilde ne yapıyor? Düzenleniyor, o tesirlerle yaratılıyor, hareket yaratılıyor. Cevherlerin, yani madde cevherinin de karakter zorunluluğu zaten o tesire yanıt vermesi ve bu şekilde kainat içerisinde muazzam düzenler kurulmuş oluyor. Yani evet, insanın aklı almıyor ve bana çok heyecan veriyor. Bilmiyorum sende nasıl bir şey yaratıyor. Yani ne kadar anlamaya çalışıyoruz ama işte evet, yani o tesir, bütün her şeyin nasıl muazzam bir düzen, kainat ve kainatlar da sadece bizim kainatımızda demiyor, kainatlarda da diyor ve kainat üstü olan ruhlarda da. Demek ki diğer kainatlar da aynı şekilde asli prensibin o tespit ve tayiniyle olmuş durumda ve o icaplara uymak durumunda. Ama tabii ki biz daha önce projeksiyon örneği vermişti. Projektörün önüne konulan camlar, farklı farklı konulan camlar gibi kainatlar arasında geçişlerin olmadığı ya da bağlantıların olmadığını ifade etmişti. Burada da hep gelen sorularda da şunu görüyorum. İşte hani biz farklı kainatlarda da mı bulunuyoruz? Yani şimdi ruhların diğer kainatlarda nasıl icaplarla, nasıl tekamül ettiğini, nasıl ilerlediğini ne yapıyoruz bilemiyoruz. Oralarda nasıl o cevherlerle nasıl ilişki içerisinde olduğunu. Ama burada anlatılan ve ifade edilen, yani sonsuz kainatlar varsa, ruhların tekamül ihtiyaçları da sonsuzsa, biz sadece bu kendi kainatımız içerisindeki ilişkiyi ne yapabiliyoruz, bilebiliyoruz. Diğer kainatlarla ruhların ilişkisi nasıldır? Ama burada görünen şudur ki hepsi, bizim kainatımız ya da diğer kainatlarda olsun, ruhlar da dahil olmak üzere asli prensibin icaplarına tabi durumda. Evet. Tabii bunlar, yani bu dilimiz çok kolay söylüyor da yani konuştuğumuz şeyler aslında ne kadar tabii sorumlulukla getiren bir şey aslında. Hı-hı. Aynen. Yani aynen. Burada şöyle düşün, yani otomatikman şöyle düşünüyor olabiliriz ilk başlarda. Ruhun bir ihtiyacı var ve bu ihtiyaca yönelik varlığını yönetiyor. Onun içinde tesir gönderiyor. İşte burada diyor ki bu iş böyle değil arkadaş. Ruhun böyle bir tesir gönderme yeteneği yok. Çünkü maddeyle bu şekilde haşir neşir olma yeteneği yok. Bu iş asli prensibin işliyor. Ve bir aynadan yansır gibi, az önce okuduğumuz gibi, bir aynadan yansır gibi. Yani kendisi var, bir de imajı var. Fen derslerinden hatırlarsak aynadaki imaj hesaplanır mesela. İmaj denir ona. Ruhun aynadan yansır gibi, yani asli prensip aynasından diyelim, o bilgi aynadan, yani o yüksek seviyeli o icapları oluşturabilecek aynadan yansır gibi yansırken icap şeklinde madde kainatına yansıyor ve madde kainatına girişte tesirler şeklinde yayılıyor. Gerekli olan sempatisi olan onunla alakalı olan tüm noktalarda
hareketler birbirlerini buluyorlar. Değer farklanması yaratıyorlar. Dualite prensibine göre dengeler bozuluyor ve ondan sonra tabii icaplara göre, yani ne icap ettiyse, ne olması gerektiyse ona göre insan varlıkları bir seçimler yapıyor. Yani insan varlıkları değil yalnızca, yani ruh varlıkları diyelim. Tüm hayvan, bitki, insan hepsini içerisine koyuyoruz. Ve hatta tabii ki vazifeli varlıklar, onlar da gelişiyor çünkü. Tüm bunlar oluşuyor ve bu icaplardan dönüşmüş olan madde kainatındaki tesirlerle alışverişlerini yapıyorlar ve bunların tekrar feedback'i, yani geri beslemesi, geri dönüşü tekrar asli prensip üzerinden bir yansıma şeklinde düşünelim şu anda. Ama bunu yani meditasyonlarımızda falan çok daha geliştirebiliriz belki. Tabii asli prensibi falan imajine etmeden, onlar olmayacak işler. Daha böyle anlamaya çalışarak daha süptil hayatımızda bunları bu şekilde çalıştığını aklımızda oluşturmaya çalışalım. Ve bu alışverişin durmadan olduğunu anlamaya çalışalım. Bu da demek oluyor ki asli prensibin bilgisi haricinde, yani bir bilgi diyebiliyorsak ona, bilgisi haricinde aslında hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Bu sonuca da varabiliriz burada. Çünkü ondan yansıyor. Ruhsal ihtiyaçların hepsi oradan yansıyor. Evet, bu sonrasında gelen paragrafı da okuyalım. Hem biraz ilerlemiş olalım hem de zaten bu konuştuklarımızı çok güzel vurgulayacak, özetleyecek, toparlayacak. Kainatımızın üstündeki hakikatlere ilişkin söyleyeceğimiz her söz, kullanacağımız her ibare, göstereceğimiz her örnek ancak bizim kainatımızın maddi vasıtalarından ibaret kalır ki bunların hiçbiri kainat üstündeki yüksek kıymetler arasında hakiki bir mevcudiyet gösteremez. Yani burada ne anlatarsak anlatalım, Evet. Gerçek o kıymetleri, oradaki gerçek sisteme, yani verdiğimiz her türlü örnekler bunu anlatamaz, onu kapsayamaz. Sadece açmaya, hissetmeye, sezmeye çalışıyoruz. Evet. Bununla birlikte bunlar hakikatlerin kainat içindeki maddileşmiş ifadelerini birer sembol halinde ortaya koymaya ve bu yoldan bazı sezgiler vermeye yeterlidir. Zaten bundan ilerisini kavrayabilecek hiçbir dünya varlığı da mevcut değildir. Bu noktayı belirttikten sonra tekrar ayna örneğine dönüyoruz. Yüksek prensiplerin icaplarıyla ruhların ihtiyacı bir aynadan yansır gibi kainatta ve oradan gelen cevaplar da ruhlara yansır demiştik. Bir dünya örneği içine sokmak zorunluluğunda kaldığımız bu muazzam hakikatin sezgisini biraz daha güçlendirmek istiyoruz. Buradaki ayna sembolü dünya zaman ve mekanına uydurup ruhları bir tarafta, aynayı karşılarında, kainatı da öbür tarafta düşünerek ve aralarındaki mesafelere göre sözü edilen yansımaları belirli sürelerle ölçmeye kalkışarak fikir yürütmemelidir. Çünkü kainatımız üstü hakikatlerde dünyamıza özgü zaman ve mekan durumları yoktur. Dolayısıyla burada zaman ve mekan kayıtlarından özgür kalarak ayna, ruh, kainat kavramlarını birbiri içindeymiş gibi kabul etmek ve bu sembolle ifade edebilmek istenen işleme, insanların anladığı manada bir zaman payı vermeden aynı anda olup bitiyormuş
gözüyle bakmak gerekir. Önemli hatırlatmak isteriz ki, ayna örneği üzerinde dururken, insanların alışık oldukları zaman ve mekan kaydından özgür sezgileri edinmeyi gerektiğince başaramadıkları anda kendilerini bekleyen bir tehlikeyle karşılaşmaları daima mümkün olabilir. Bu tehlike de hatalı bir anlayış tarzıdır. Yani bu bildirdiğimiz ruh, ayna, kainat sembolünün zaman ve mekandan soyutlanmış sezgisi hiçbir zaman insanı vahdet-i vücut kavramına sürüklememelidir. Çünkü bu yazıları iyi anlayanlar burada böyle bir kavramın kastedilmediğini bilirler. Yüksek prensipler ile ruhların ve kainatların bir tek varlık haline girebileceği düşüncesi, anlatmak istediğimiz hakikatlerden tamamıyla zıt bir yöne doğru insanı yöneltir ve onun bütün yüksek sezgilerini silip süpürür. Evet, burada daha hem detaya giriyor hem de ayrı bir, en sonunda ayrı bir kavrama da giriyor. Vahdeti vücut Baş kısım kavramının yanlış anlaşılabileceğini. Baş kısımda bence işte bu sembolizmi çok fazla abartmadan, yani aslında sezgilerle dediğimiz de o, yani az önce senin de söylediğin, yani çok fazla şekle sokmadan anlamamız, mekanizmayı belli bir şekilde anladıktan sonra bunu daha fazla sezgilerimizle anlamaya çalışmamız lazım. Yani birisi birisinin karşısında, yanında, üstünde, altında, bunların hepsi aslında bizim sati zamanımıza, yani bizim dünyevi anlayışımızdan sebep olan anlayışlar. Yani bırakın asli prensibin durumunu, vazife aleminde, yani o süptil alemde dahi bu anlayış yok aslında. Yani orada bile geçilmiş oluyor. Ama bizim şu anki bedenimizin bize verdiği kısıtlamalardan dolayı biz bunları ancak işte sembollerle, yani dinlerin de en büyük yardımcısı ve yöntemi, o sembolün bizde yalnızca şuur alanlarımızda yansıttığı o sezgileri yakalamaya çalışalım. Yani çok fazla şekle sokmayalım aslında. Tabii bunu çok daha böyle içe dönükken düşünmemiz, yani kendimizi dinlerken düşünmemiz çok daha faydalı olur diye tahmin ediyorum. O yüzden de bu kitabı hep sezgilerimizle okuyalım lütfen. Yani bir fizik kitabı gibi ya da bir din kitabı gibi filan hiçbir şekilde okuyamayız bu kitabı. Bu kitap daha değişik bir yöntemi var. Sezgiler, kendimize güvenelim. Kendi içimizle okuyalım. İçimizle okuduğumuzda çok daha rahat anlayabileceğimizi düşünüyorum. Burada hazır konuşmuşken sana sözü vermeden önce şunu da söyleyeyim. Vahdeti vücut olayı, yani bu ruhsal tarafın, bizim ruhumuzun herhangi bir şeyle bir yükselmesi, bir kademe içerisinde olması falan, böyle bir şey söz konusu değil. Bu kademeleşme de madde kainatının özelliklerinden bir tanesi aslında. Yani alt olma, üstte olma, yanında olma, bunlar hepsi madde kainatının özelliklerinden. Madde kainatının sıfatlarından birisi. O yüzden ruha veya asli prensibe bunu atfedemeyiz. Ve zaten çok da normal olarak, daha yani ruh, daha demeyeyim, ruh zaten madde kainatına direkt olarak intibak edemediği için, tesir bile gönderemediği için zaten madde kainatıyla herhangi bir şekilde birlik olma gibi zaten saçma olurdu. Bir olacak dense zaten saçma olurdu. Ama zaten durum da, yani gidişat da daha ileride daha iyi anlayacağız. Yani bir birlik hedefi değil zaten. Tek sebep var. Tek ama tek sebep var. Ruhların tekamülü. Her şeyin sonunda eğer tıkanıyorsak ruhsal tekamülü aklımıza getirelim. Yani bütün sebep bu aslında. Ruhların tekamülü.
Şu anda benim söyleyeceğim bunlar olabilir. Tabii burada plan anlatmaya, yani sonuçta çok yüksek tesirli bir plan da bize bizim anlayışımızdan örnekler vererek bir hakikati sezdirmeye çalışıyor. Zaten o da ne demiş? Bir dünya örneği içine sokmak zorunluluğunda kaldığımız. Yani bize anlatmak için bir takım ne yapıyor? O plan da aynı zamanda işte bir örnek sunuyor, o bir sezgi yaratmaya çalışıyor. Yani muazzam bir hakikati damla damla bize akıtmaya çalışıyor. Dünya ve zaman mekanına uydurma. Yani bizim zihnimiz sonuçta her şeyi bir kalıba sokma, sınıflandırma, bir konumlandırmayla ne yapıyor, anlayabiliyor. Diyor ki yani bunu anlayabilmeniz için, bu hakikate erişebilmeniz için yani o dünya, zaman ve mekanlarını bir tarafa koymanız gerekir. O nedenle de senin de dediğin gibi alt, üst, uzaklık, mekanlık vesaire, buna çok fazla kapılırsanız yanılırsınız diyor. Bu durumda da çok açık bir şekilde hani ifade etmiş. Bizim zaten daha sonraki bölümlerde de anlatacak, madde kainatımız içerisinde sonsuz o inkişaf süreci içerisinde ulaşabileceğimiz en üst noktayı zaten bir ünite olarak anlatacak. Yani orada bile biz üniteye erdiğimizde işte buradaki vahdedi vücut vesaire gibi ruhlarla bir olacağız, onunla birleşeceğiz, bütünleşeceğiz vesaire değil. Aksine ruha hizmetin bittiği anda tekrar sistem ne diyor? Amorf haline de tekrar geri döner diyor yani. Orada herkes, hep ben dahil ilk okuduğumda bayağı karman çorban olmuştum. Yani eyvah eyvah. Hiçlik hali, yokluk hali bayağı bir sıkıntılı durum biz insanlar için. Yani az çok bir şeyler anlamaya başlamış biz insanlar için. Yani bunları okuduğumuz için değil. Yani dünyanın her yerindeki insanlar için bu hiçlik hali, yokluk hali büyük bir sıkıntı ve şey durumu. Ama hiçlik hali değil aslında. Özüne, tam olarak özüne dönme durumu. Biz kendimizi işte şu anda beden olarak sandığımız için, salt beden olarak sandığımız için, yalnızca beden olarak sandığımız için sıkıntı oluşuyor bu tip cümlelerde. Korkular oluşuyor. Yani şu beden zannediyoruz. O Evet. nedenle de bu varlığı bu beden zannettiğimiz için de bu halimizde şu sınırlı, kısıtlı, duyması, görmesi, işitmesi, algılaması şu kadar bir minicik bir süreç içerisinde, skala içerisine sığdırılmış halimizi hep başka bir bütüne dahil etmeye çalışıyoruz aslında. Bunda da ne yapalım? Aslında bu dünya sisteminin birazcık ivası, yanılması olarak geliyor. Çok normal zaten canım. Bu çok normal. İşte hani Mevlana'nın dediği gibi kaynağından kopan her parça kaynağına dönmeyi arıyorsa, yani aslında o biz kaynak sonuçta asli prensipten yukarıdan o gelen ilk tesirle işte ona oluşan o hareketle hep oraya doğru bir gidiş, itilim, öyle bir hareket içerisindeyiz. Ama pardon ya, çok özür dilerim. Fakat burada da işte hani biz o ilahi asli prensipten geldik ve asli prensipe döneceğiz diye bir şey yok. İşte bu, onu çok iyi anlamamız lazım. Zaten asli prensipten gelen tesirle madde içerisinde, madde yapında en alt skalada oluşup aşağıdan yukarıya doğru o tesirle işte inkişaf, madde inkişaf ederek bir süreç içerisinde ilerliyor. Oradan hani o ilk gelen aslında kaynak, o asli prensip olarak anlamalıyız. Ama biz hani oradan geldik ve oraya dönüyoruz şeklinde değil. Orada gelen tesirle madde içerisinde yaratıldık. En basit o halden işte amorf, hidrojen altı,
İlk hidrojen, sonra işte hidrojen atomunun oluşması, elementler vesaire derken bir sürü safhalardan geçerek ne yapıyoruz? İlerliyoruz. Varlık olarak, yani o varlıksal sisteme tabiiz ve o varlıkların tekamülüyle ne yapıyoruz? O paralel bir şekilde, yani orası geliştikçe tesiri, varlığı yönetmenin tesirini artırdıkça o varlığımız da o biriken idraki temerküz noktasında buradaki bedeni daha yönetebilir hale geliyor. Tabii ki anlamak biraz zor oluyor ama anlamaya çalışıyoruz. Evet. Ve aynı zamanda şunu da söylemekte fayda var. Buradaki vahdeti vücut yoktur dediği hakikaten yoktur. Sakın diyor ruhla madde kainatını ve asıl prensibin bir araya geleceğini, bunların bir bütün olacağını sanmayın. Bu bir yukarıya çıkış değildir aslında diyor. Ancak biz kavramları doğru kullanmamızda fayda var. Bir olmakla birlik olmak anlayışı farklıdır. Yani vazife planında mesela biz birlik olma, birlik halinde hani o birçok ses aynı şeyi söylüyor anlayışı gibi birlik olma düşüncesi idraklerin artmasıyla çok daha yoğunlaşmakta ve son durumda artık ünitede bir vahdet hali bulunmakta. Fakat bu ruhuyla beraber birlik olmak da değil yine. Ruh yine madde kainatında yok. Ünite çünkü madde kainatına ait bir durum ve son nokta zaten. Ama orası artık dualitenin olmadığı o birlik hali. Birlik hali ve orası bir vahdet hali ama işte burada bahsettiği vahdet haliyle o aynı şey değil. Bunu karıştırmayalım. Bu çok önemli. Yani orada da Yaradan'a dönmüş olmuyoruz. Öyle bir şey yok. Evet, zaten o dinlerde de işte ben oyum gibi o yanlış hissiyatlarla, sezgilerle söylenmiş cümleler kendi varlığının belki de ancak Ergün Bey'in de söylediği gibi kendi varlığının bir pırıltısını görüp de onu Yaradan olarak sanması şeklinde algılanabilir. Aslında o ünite halini bizim böyle ne meditasyonla ne bilmem neyle yapıp da fark edip ben oyum, ben aydınlandım durumu oluşmuyor. O iş öyle kolay değil, olacak bir durum değil çünkü. Yani zaten o zaman maddede duramazsın. Yani daha doğrusu insan bedeninde duramayacağınız bir durum olur. O aydınlanma işi ancak varlığın yüksek tesirlerini hissetme durumundan başka hiçbir şey değil. Ne vahdet hali, ne ünite hali, ben oyum hali, öyle bir şey yok zaten. Yalnızca varlığımızın o parıltısını, yüksek parıltısını hissetme, o düzeni hissetme hali aslında. Evet, saat 10'u geçirdik. Geçirelim. Tamam. 29. sayfadayız. Tamam. 29. sayfanın son paragrafı. Notumuzu alalım. Umarız arkadaşlarımıza farklı bir şekilde, yani biz de burada konuşurken, okurken kendimiz anlamaya çalışıyoruz, irdelemeye çalışıyoruz. Her zaman için Nesrin Hanım şöyle demiş: ilahi nizam ve kainata göre bizler için ünite son durak, ondan ötesi yok. Yani sanki böyle deyince bile ünite son durak vesaire diyoruz ama o muazzam bir sonsuz yoldan bahsediyoruz. Aslında ünite ruhun esas hedefi. Tekamül dediğimiz şey kainatı anlamak demek, kainat olmak demek. Ünite de aslında kainatın kendisi. Bakın uzayın demiyorum, yanlış anlaşılmasın, eksik anlaşılmasın. Kainatın kendisi. Kainat olmuş oluyoruz o zaman. Yani biz size şah damarınızdan daha yakınız. O size şah damarından daha yakın dendiğinde bu anlaşılmalı zaten. Yani kainatın kendisi olma durumu. Ne kadar kainatın kendisi olmaya, yani idrakin genişlemesi terimi buradan kaynaklanır zaten. İdrak genişledikçe kainata yayılmış oluruz. Ve idrakimizi genişlettikçe üniteye yaklaşmış oluruz. Ama tabii ki şu anki mesafe
Yani kilometreyle ölçecek olsa olmayacak bir şey de. Yani bu tekamül farkı gittikçe tabii ki kapanacak ve ne kadar tekamül ettiysek o kadar bu iş hızlanıyor. Bir de öyle güzel bir yanı var bu işte. Bundan öncekiler çok yavaştı. İnsanlık kademesinden öncekiler. Şimdi iş gittikçe hızlanmaya ve daha değişik dualite prensiplerine kullanmaya başlayarak devam edecek. Evet. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi bir hafta diliyoruz arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Bayağı böyle haftaya konularımız Biraz yüksek seviyeden denk geldi bu. Zaten bu sayfalar hep böyle gidecek. Yüksek seviyeden gidecek. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani dilimizin döndüğü kadar, çünkü insani olmayan, maddi olmayan bir durumu işte sıfatlarla, sembollerle ve sezgilerle anlayıp anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden kusurumuza bakmayın. Evet. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.